Herkese merhabalar. Adım adım Kanada'ya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yine Kanada'nın en güzel şehri olduğunu bize kanıtlayan Victoria'dayız. Bugün çok özel bir gün. Tuesdays gibi bir günde. Bugün tam böyle 50 yıl öncesine kadar bir yolculuk yapmış olduk. Görmüş olduğunuz gibi tüm klasik araç koleksiyonları dünyanın dört bir yanından, ülkenin dört bir yanından geldiler ve burada toplandılar. İnanılmaz keyifli, 1930'lara ait, 1940'lara, 50'lere ait bir sürü harika araçlar var. Tam bir araba cenneti diyebiliriz. İnanılmaz böyle değişik duygular içindeyiz. Çok kalabalık burası. Sizlere de bu arabaları tek tek çekmeye, buranın enerjisini sizlere de yansıtmaya çalışacağız. Olabildiğince. O halde hazırsanız hadi gelin başlayalım. Evet, hayatımda itfaiye arabasını göremez. Biz bu arabaların hepsini böyle daha önce Discovery'de falan belgesellerde gördük. Dedik ki bunları deneme için yapıyorlardır arkadaş. Hayır, keyif için yapıyorlarmış arkadaş. Benim şekerim düştü Merve. Çok orijinal değil mi? Traileriyle beraber toplamış adam ya. İnanılmaz güzel, inanılmaz yani. Hani benim olsun her gün binmek isterim ben. Ama kıyamam da bir yandan. Rengin güzelliğine bakar mısın? Gökyüzünü seçiyorsun. Sanki bütün Amerika kıtasındaki 1932 ve yürüyen Ford'ların hepsine çağrı yapmışlar. Hepsi buraya gelmiş. Bu abilerin çoğu emekli ve emekli maaşlarından arttırdıkları paralarla böyle arabalar topluyorlar. Bizim ülkemizdeki emekliler de her sene yaz tatilinde köye gidip elma, armut, ayva topluyorlar. Müstahaktır kardeşim bak. Güneş açtı, ne diyorsun? Burası Victoria diyorum. Bugün burada her gördüğünüz araba Ford. Bugün burada gördüğümüz her araba Ford. Edelbrock, Edelbrock. Mahvettin bizi Edelbrock. Ocağımızı söndürdün. Ya neyse Allah'ları var. Heriflerin ustalıkları, işçilikleri iyi yani. Alırsın Ford, olursun Nord. Abi çok güzel bir araba yapmışsın ama ya. Olmaz ki böyle güzellik. Dur. Ben de istiyorum. Bir tane kırmızı istiyorum, bir tane sarı istiyorum, bir tane beyaz istiyorum. Arkadaşlar elektrikli motor yapmışlar. Üzerine de V8 giydirmesi. Abi çok güzeller. Şuraya bak. Nugget çok tatlı bu Nugget. Satılıkmış. Evet, arayan arkadaşlar vardı. Türkiye'den yazdılar bana. Şunlardan al bir tane de parası neyse yollayalım diye. Arkadaşlar paralarını şu an söyleyemiyoruz ama satılık arabalarımız var. Yakında listelerimize ekleyeceğimiz güzel arabalar. 1947 Monarşi, bu satılık değil galiba. Çok güzel bir roster değil mi ya? 1930 Ford Roadster. Çok güzel işçilik çıkartmış diyemeyeceğim ama araba toplu ve buradayım diyor. Merve de model topluyor. Evet gençler, Türkiye'den klasik araba isteyen varsa bize ulaşsın. Arabalar burada. Envai çeşit. Modifiyeli modifiyesiz, alevli alevsiz bütün arabalarımız mevcut. Neye gülüyorsun? Alevli alevsize mi? Çok tatlı. Bunu orijinal bırakmışlar. Çürükleriyle falan ama. Çift karbüratör, yüksek boğaz, açık filtre. Motor birazcık göründüğü gibi değil tabii ki. Arkadaki lastikler geniş. Junior bir hot rod arabası. Lastikleri yakmış bırakmış.
Çift karbüratör Edelblock mu onlar? Evet. Offenhausen Big Block motor var üstünde, çok tatlı duruyor. Genelde Ford var arkadaşlar. Bu Ford'lardan bu kıtada o kadar çok satmışlar ki adamlar bu kadar çok arabayı hala toparlamak istediklerinde toparlayabiliyorlar. Bizim ülkemizde bunları bulmak için çok uğraş verdiler. Biliyoruz, sinema filmi çekmek için 40 takla attılar dönem arabaları. Şu araba dönem arabası. Al. Beefy Goodrich'i silersiniz masada. Çok tatlı. Çok güzel yapmışlar arabayı. 1951 Ford F1 Victoria arabası. Bir kamyonet. Yerli eksancılar burada mı? Yerli birciler burada mı arkadaşlar, bak. Yerli bir. Yerli bir kültürü bize has değil tabii ki. Bu adamlardan. Koltuklar çok rahat görünüyor. Yerli eksancılar burada mı, yerli eksancılar? Çok güzel arabalar var. Hangisi, bu mu? Merve bu Ford'u beğenmiş. Ford üzerinde Chevy motoru var bunun. Chevrolet motoru var. Bak. Harika bir araba bu sarı. Sevdin mi? Toplarız bir tane birkaç sene içinde. Geçiyorum. Ben bunlardan şimdi yaparım. Abi çok tatlı toplamışlar arabaları. Nereden buldunuz bu kadar parçayı? Diye saçma bir soru sorardım ama sormayacağım. Burası Amerikan arabalarının yedek parça cenneti. Daha Merve gidene kadar kaç tane arabaya aşık olacak bakalım. Beni çok mutlu ediyor. O sarıya bayıldım en çok. Bu sarı da çok tatlıymış. Evet, ama o çok Civciv bambaşka. sarısı. Oha! Evet arkadaşlar, biz de yürüdükçe görüyoruz. Bir sürü araba var burada. Büyülenmemek edildi. Biz daha başından girdik sokağın. Bu kadar araba gördük. Bu kadar video çektik. Şu an başım dönüyor benim. Çok, her yerde araba var. Her yerde Ford. Her yerde eskiler. Çok araba var. Ha bak, Victoria'nın eski itfaiye arabalarından. Tam müzelik, tam antikalar bunlar. Arabanın hikayesi var arkadaşım.
It's been a while. My grandpa does. He's got a 42 Willys Dodge truck. Yeah, it's gorgeous. It's not quite in showing condition right now. It needs new tires, so a little wax, but I'm hoping to get it all cut later in the summer. Çok orijinal değil mi? Bunu hala kolla çevirerek çalıştırıyorlar muhtemelen. Fotoğrafımızı çekelim mi şöyle? Gel benden çekelim. Şöyle yapalım. Gel. Şu an kayıttayız. Evet. Hayatım boyunca ben böyle bir itfaiye arabasını göremezdim muhtemelen ama şu an burada mümkün oldu. Bence zaten şu anda buranın enerjisi harika. Herkes çok mutlu. Eskilere gitmiş durumdayız. Zaten Victoria şehri de böyle mimarisiyle falan 1950'leri, 1960'ları da andırıyor. O kadar güzel bir film sesinde gibi. Bir yandan da keşif ediyorsunuz aslında yeni araçları. Umarım sizlere de bu enerjiyi yansıtırlar. Hadi. Look at this book. 1932 ne varsa o senede 1932'yi sevlemiş herifler. Bayağı 1932 yılından belki 10 tane araba gördüm. 10 tane, 15 tane Ford gördüm. Edelbrock kullanmışlar burada. Bir anlamı vardı bu blok işini. Şu an hatırlayamıyorum. Bildiklerimi de unuttum zaten. Bak sineklerine bak. Ay, Open Headers V8 çok tatlı. Biz bu arabaların hepsini böyle daha önce Discovery'de falan belgesellerde gördük. Dedik ki bunları film için yapıyorlardır arkadaş. Hayır, keyif için yapıyorlarmış arkadaş. Evet, 1932 yılında ne varsa ben de onu söyledim demin. Bayağı o seneyi seyretmiş adamlar. O sene değerli bir sene mi yoksa o sene mi çok çıkmış bu arabalardan? Anlamadım. Bakacağım ben Ford'un 1932 yılında çıkardığı bu arabaların şeyine. Bir tane daha 1932. Edelbrock'lu gene çift headers'lı çift 1932. Sorry. No worry. It's okay. Ay 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 ay. İşçilikler falan çok iyi arkadaş, deri işçilikleri falan. Gerçi bizim ülkemizde de var güzel ustalar ya. Parayı verince topluyorlar sana. Merve diyor ki hadi hızlı yürüyelim, daha bir sürü araba var görecek ama yürünmüyor ki arkadaş, her biri ayrı detay, her biri başka şey. Değişmeyen tek tekrar 1932 yılı hepsi. Arabalar çok iyi ya. Folk müzikte coşan Merve. Satılık mı bu?
Corvette motoru varmış üstünde bunun arkadaşlar. Corvette. 8 silindir Corvette motorlu bir 1932 Ford Tudor. Ne kadar duyuldu bilmiyorum ama bu araba çok güzel toplamışlar, çok özene yapmışlar bu arabayı. Allah'ım yarabbim. Heriflerin başka işi gücü derdi yok anasını satayım. Mavi boncuk burada. Open Air Thunderbird, Ford Thunderbird motoru var. V8 üstünde. Hot rod aracıymış bu. PC kayıtlı Richmond. Yanında da böyle bir şey var. 1932 Ford gene. Mavi boncuk da burada. Bu da 1932. Ford. Bu da 1932. Ford Deluxe. Çok güzel restorasyon geçirmiş bir araba. Bagajdaki harçlar hariç her şey çok güzel. Ben bunun rengine bayıldım. 2020 Golf'e yapmışlardı herifler, ateş ediyordu. Buradaki daha başka duruyor. Ama kıyaslanmaz şimdi 1932 Ford'un üstündeki duruşuyla 2020 Volkswagen'in üstündeki duruşu. Keşke kaplamaların üstünü de kaplayaydım be abi. Alçak tavan Ford var. Alçak tavan modası var burada arkadaşlar. Alçak tavan Ford'ların modası Amerika'da ve bu kıtada çok yaygın. Bunun üstünde de V8 Cadillac motoru var. Evet, V8 6 karbüratör koymuş bu abi buna. V8 değil, V6 galiba. I'm not sure. ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta más, la tire? Se ponchó. Bu da 1932. 1932'lerin hepsini dizmişler. Bu 3 karbüratörlü Offenhauser motor var üstünde bunun. Bu da 1932 alçak tavan Ford. Benim şekerim düştü Merve. Ne var? Bloklayamazsınız bu güzelliği. Ne var? Hepsi 1932. Çözemedim ben bunu. V8 başka bir 1932. Çok orijinaller. Bu değişik bir şey yalnız. Çok orijinal değil mi? Traileriyle beraber toplamış adam ya.
Muhteşem değil mi ya? Çok tatlı değiller mi? İnanılmaz güzel. İnanılmaz yani. Hani benim olsun her gün binmek isterim ben. Ama kıyamam da bir yandan. Elektronik ateşlemeye sahip V8 Open Header arkadaşlar. Güzel alet. Yedek parça sıkıntısı yok. Ben de şu kırmızıyı, bordoyu çok beğendim. Çok tatlı, sade, rengi de çok iyi değil mi ya? Bayıldım. İster misin kulaklıkları bu arada? Ver. Ben buna bayıldım arkadaşlar. Rengi çok tatlı, çok tatlı, çok tatlı. Sade güzel yapmış adam. Amcaya o vereceğim diye. Rengin güzelliğine bakar mısın? Gökyüzünü seçiyorsun. Çok iyi. Otomatik vites. Debriyajlardan yok. 1932 model Ford. Çok iyi. Ne yapmış bu? Cruise kontrol koymuş arabaya. Çok iyi. Yüzlerce araba. 1932. Sanki bütün Amerika kıtasındaki 1932 ve yürüyen Ford'ların hepsine çağrı yapmışlar. Hepsi buraya gelmiş. Arabaların hepsi çok güzel toplanmış. Hepsinin ayrı karakteri var. Hepsinin ayrı zevki var. Genelde sahipleri yaşlı insanlar. Bu arabanın sahibi şu arkadaki emekli çiftmiş. Emekliliklerinde toplamışlar bu arabayı. Aldıklarında bu araba bayağı bir yıpranmış haldeymiş, çürükleri falan. Yavaş yavaş toplamışlar. 1932 Ford Roadster Vancouver arabası. Bu abilerin çoğu emekli ve emekli maaşlarından arttırdıkları paralarla böyle arabalar topluyorlar. Bizim ülkemizdeki emekliler de her sene yaz tatilinde köye gidip elma, armut, ayva topluyorlar. Müstahaktır kardeşim bak. Araba çok güzel değil mi ya? Bunları böyle naked bilerek bırakıyorlar. Motorumu gör diyor. Motorumu gör abi. Offenhauser 3 karbüratörlü. Muhtemelen bu yerinde durmuyordur zaten. Yolun karşısına geçiyoruz. Yolun karşısında da çok güzel şeyler var. Bu çok tatlı. Siz renkleri ne kadar görüyorsunuz? Güneş şu an tersten geliyor bilmiyorum ama şu an belki biraz daha anlaşılır. I'm sorry. Adamın kadrajına girdim. Çok tatlı yapmışlar renklerini falan. Bayağı sevdim. Yani Japon teyzeden içini çekemedim ama arabayı çok güzel yapmışlar ya. Evet, içi bembeyaz, bilardo toplu bir vites topuzu var. Çok tatlı, çok orijinal yapmışlar arabayı.
Güneş açtı, ne diyorsun? Burası Victoria diyorum. Victoria'nın havası arkadaşlar. Saatten sonra hava güzelleşiyor. Ceketler çıkıyor. Ben anlamadım. Alışacağız inşallah. Temmuz geldi, biz daha hala üzerimizden kışlıkları, yağmurlukları çıkartamadık. Sabah çıkarken de çok tereddütteydik. Ya bu kadar araba var, ya çekemezsek ya yağmur yağarsa diye. Ama hava raporları saat 2'den sonra açacağını söylüyordu. Şu an saat 2'yi çeyrek geçiyor. Parçalı bulutlu olsa da bir güneş yüzü gördük. Yakmaya da başladı hafiften. Ama şu an zaten ateşimiz başka bir noktada yüksek. Hani Ford sponsor olsa bu kadar bir arabayı toplayamaz bir araya arkadaş. Her yer Ford. Her yer Ford. Bu Deus Day bayağı Fordçuların günü olmuş. Başka bir araba görmedim ben. Belki de Deus Day Fordçuların günü. Çok nadir diğer arabalardan var. İşte ne bileyim Impala'lar, ıvırlar, zıvırlar ama bugün burada her gördüğünüz araba Ford. Bugün burada gördüğümüz her araba Ford. Bizim dün sokaklarda gördüklerimiz neydi? Chevrolet de vardı. Yani şuralarda Chevrolet'ler vardı. Sona doğru gitmemiz lazım bizim. Her yerde Ford var. Çektim. Çekiyorum. Onu da çektim. Dayı değnek de gelmiş. Araba siliyor. Kovboyum. Arabaların güzelliğine bak, bitmiyorlar. Çok güzel toplamışlar onu. Ford Racing selamlar. 1932 Ford Victoria. Victoria bir arabasıymış, Ford sedan. Edelbrock marka 8 silindir bir V motora sahip Kingpins arabası. Çok güzel arabalar var arkadaşlar.
Ağırlıkla 1932 model Ford'lar gördük ama haricinde Mercedes'ler, Dodge'lar, Chevy'ler, mesela Ford V8 gene 32 model. Çok nadir, çok spesifik, çok güzel arabalar var. Başka bir Ford. Rengarenk ya, panayır gibi. Bak şu çok iyi. Dün akşam karanlığında burada birkaç kare fotoğraf çektim. Arabaların renkleri koyu diye çok bir şeye benzemedi ama gündüz baktığımda baya bir dönem filmi sahnesi gibi arkadaşlar. Şuraya bakın, arabaların güzelliğine bakın. Hepsi tiril duruyor, fabrikadan yeni çıkmış gibi. Çok güzeller ya. 1932 Ford'u gördük. Şimdi 1932 başka bir Ford'u görüyoruz. Ahşap kapılı, deri döşemeli. Kapıların hepsi ahşap bu arada. Evet. Cilası milası çok iyi. 1947 bir Ford Woody. Merve'yi kaybettim bu arada. Çok da önemli değil. İletişim var. Buluruz birbirimizi. Bu arabalar çok güzeller. Gene bir 1932 mi? Bu kaç? 37 mi? 47 mi? Kaç bu? 1947 Ford Woody. Arabalar çok iyi. O tarafta var mı bir şey? Şurada da var. Şurada da Ford Woody'ler var bak. Çok iyiler. Neyse şu caddeye çıkmam lazım. Yine Ford'lar. Merve'yi de gördüm. Edelbrock. Mahvettin bizi Edelbrock. Ocağımızı söndürdün. V8 yapılır mı böyle Edelbrock? İçleri falan çok güzel arabaların ya. Güzel yapmışlar. Neyse Allah'ları var. Heriflerin ustalıkları, işçilikleri iyi yani. ...1950 Nash. 1950 Nash Airflight. Albert arabasıymış bu arkadaşlar. İçi falan çok iyi. Nash Car Club'dan başka bir araba daha, bir tane daha Nash bu. Amerika. Oh. Üstündeki blok güzel. V8 Amerikan malı bir blok var üstünde. Bu araba 1930 model. ...80K US obu diyor. Gençler var mı talip? 80K US obu. Sunbeam. Bir Ford daha, bir Ford. Bu da 46 Ford Convertible'miş.
Mercedes vardı. Hatırlıyor musun? Çok beğenmiştim. Evet, sonra o tarz arabalar Orada gitti, Jaguar da Ford'lar vardı. kaldı. Orada Jaguar. Ne demiş eskiler? Sen Alırsın Ford, olursun Lord demişler. O da buradan geliyor, baksana. Alırsın Ford, olursun Lord. Abi çok güzel bir araba yapmışsın ama ya. Olmaz ki böyle güzellik. Bak şuna, ne bu? 1926 Ford Mod. Motti. Gene bu yaşta emekli amcanın yaptığı hobi olarak topladığı arabası. Ulan bizim emekliler 131 toplayamıyor. Bırak el arabası toplayamıyorlar. Ben buradan emekli olmak istiyorum abi. Merve, ben buradan emekli olmak istiyorum. Türkiye'den emekli olmayacağım. çok güzel ya. Baksana adamların, emeklilerin topladıkları arabalara bak. Bizim emekliler el arabası toplayamıyor. Allah'ını seversen. Fotoğraf çekeyim. Senin videonu çekeyim. Dur. Ya ben de istiyorum. Bir tane kırmızı istiyorum, bir tane sarı istiyorum, bir tane beyaz istiyorum. Şimdi ben söylüyorum arkadaşlar, açıklıyorum. Merve bir tane kırmızı, bir tane beyaz, bir tane de sarı bu model arabanın aynısından model oyuncak olarak istiyormuş. Hayır, bu modele bir tane bunu kırmızı istiyorum, bir tane sarı vardı, çok beğendiğim, onu istiyorum. Bir tane de böyle beyaz vardı Mercedes, onu da çok beğendim. Yani 3 tane istiyorum. Bir bundan böyle kırmızı, bir sarı, üstü açık, bir tane de beyaz. Bir sarı üstü açık, bir tane kırmızı bundan aynısından. Bir tane de beyaz varmış ileride, ondan istiyormuş Merve. Merve şurada bir tane şey vardı, mavi var bak. Şu mavi var ya, ilerideki mavi. Alalım, arada bineyim. O mavi satılıkmış. O mavinin fiyatını gördük. 80K o yazmış. Ama Amerikan doları. Arkadaşlar bunlar konteynere sığıyor. İsteyen varsa konteynere koyup yolluyoruz. DHL'le kapınıza kadar posta. Desem de inanmayın, gümrük sokarlar size Türkiye'de. Kafanızı kaldıramazsınız sonra. Bak şu arabaya bak. Bu arabayı buradan almaya kalktın. Toplusu, eli yüzü düzgünü falanı filanı derken 50-60K'ya alırsın. Amerikan doları. Ondan sonra çok da tatlı duruyor. Türkiye'ye gelir o araba 2 milyon, 3 milyon, 5 milyon. Şunlardan vardı gelmeden önce 1,5 milyona satıyordu herif. Bak başka. For sale. Bak sahibinden satılıkmış. Edelbrock var üstünde. Ondan sonra dayı special çalışmış buraya. Radyatör hortumları falan hep metal. Patlamaz, korozyona uğramaz. ...1927 Durant Woody. Özel çalışma yapmışlar bu arabaya. Bu araba güçlü. Adamlar hikayesiyle beraber satıyor bak. Biz bunu böyle yaptık, böyleyken böyle oldu diye bir hikaye yazmışlar. Araba da burada, satılıkta. Gençler evet. Sahibinde araba bulamıyorsanız söyleyin, ben size araba bulurum buradan. Konteynere de sığıyor bunlar. Konteynerle yollarız. Bir tane 20'liye bakar. Bak tatlı. Bu arabada bir tuhaflık var. Kazalı bu araba, ben sana söyleyeyim. O değil de arka sıkıcı başı farklı duruyor. 8 silindir Wilson motor koymuşlar. Direct injection diyor.
Ya, yani çok sevmedim ben bunu. Var mı ileride araba başka? Chevy V8 var üstünde. Kendisi bir Ford. Arkadaşlar. Bu araba bir V8 Pedal Pro var üstünde. Ve onunla beraber şu gördüğünüz hayvan gibi kompresör var. Bu kompresör motora hava basıyor. Motor kayışları döndükçe hava pompalıyor ve ekstra güç veriyor. Çok güzel bir araba. Merve bundan da istiyor şimdi artık. 4. araba olarak da mor ekledik listeye. Nasıl alacağız bilmiyorum bunları Merve. Nasıl alırız? Bunu istiyorum ya. 4. araba olarak bunu da istiyorum. 4. araba olarak bunu istiyormuş. O da çok hoşuma gitmişti. Moru unuttuk ya. Mor hatta benim favorim diyebiliriz. Kompresörsüz alsak olmuyor mu? Okay, Kompresörlüsü biraz pahalı olabilir. Sen önce bir al da kompresörü sonra düşünürüz bence. Evet, şarjlarımız bitiyor. O kadar çok video çektik ki şarj dayanmadı telefonlarda. Ama araba bitmedi. Arkadaşlar arabalar devam ediyor. Bu ara sokak başka bir yere gidiyor. Başka arabalar var. Görmedik bunları. Görmek istiyoruz. Meraklıyız. Evet. Oo. Bu çok güzel bir şeye benziyor. Arkadaşlar elektrikli motor yapmışlar. Üzerine de V8 giydirmesi. Araba sıvı soğutmalı ama elektrik motorunun sıvı soğutuyor. Bu araba full elektrikli. 1932 model Ford. Arka tarafta aküler var gördüğünüz gibi. Elektrik 36 HS. Elektrikli bir retro car. Antika bu araba bu arada. Nasıl çivi çaktırmışlar? ...300 beygirlik makine varmış üstünde. 44 kW bateri peki varmış. Merve ile bazen birbirimizi kaybediyoruz ama sonra buluyoruz. Pembeyi çekmiş miydi? Bunu çekmedik canım. Burada başka arabalar var. Diyorum ki şarjlar bitti. Arabalar bitmedi. Telefonların ikisinde şarjı bitti. Merve Instagram'a, ben YouTube'a çalışıyorum ama yani şarjlar dayanmadı. Araba bitmedi. Sokak sokak araba dolu her yer. Binlerce arabanın olduğu söyleniyor ki binlerce araba var galiba burada zaten. Her sokak araba dolu şu an. Her sokakta klasikler, her yerde bunlardan. Abi çok güzeller. Şuraya bak. Nugget çok tatlı bu Nugget. Çok güzeller. Cook Mobile, The Humpy. Cleveland'da yapılmış bu araba. Humpy Company yapmış. 350 CID Chevrolet motoru varmış üstünde. Gene bir Ford'a Chevrolet takmışlar. Chevy Power da çok tatlı duruyor ama gençler yani. Ay araba çok tatlı. Bayılıyorum bunlara ya. Sadece motor görünüyor. Kablo mablo hiçbir şey yok. Sanat eseri yemin ederim. Arabalar bitmiyor aşkım. Her yerde arabalar var. Hızlı ve Öfkeli'nin bir serisini burada çekmeleri lazımmış arkadaşlar. Yani çok güzeller. 1929 model. Bak.
Biz cumhuriyet kurmaya çalışırken adamlar araba üretiyormuş. Biz neyin peşindeyiz arkadaşlar? My dad took me to a protest. Right? 37 Ford Cabrio. Yalnız biraz uzun bir karakter olmanız lazım kullanmak için. Çok yerle yeksan bir tasarıma sahip. Basıkçılar burada mı? Basıkçılar burada mı? Tavanı geldi arkadaşı. Dayılar tavanı tutturdu. Yağmur mu gelecek yoksa ne oluyor? Bu da bir Ford, o da bir Ford. I stopped for this one because How much is it? there's a project for you. Beef field for 40 years or something. Original ratty interior. Is that what it says? Yeah. But still. Teyple meyip de bağlamışlar, baya kötü durumu. Bu arabaya 20K istiyorlar arkadaşlar. Ford kamyonet. Bu arkadaşın hastası çok. V8. V6 görmedik zaten. Hepsi V8 bunların. Türkiye'de derlerdi, böyle bir şeyin sahibi olacağına benzinlik sahibi ol. Ay 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 ay. Black cars with dice. And you didn't buy anything? You better, yeah. Some of the cars in the past, I've had some freaking fucking. Yeah, I know. What are you doing? Sokaklar boyunca arabalar var arkadaşlar. Sokaklar boyunca insanlar bunları görmek için akın etmişler.
yok ki. Öyle mi? İnanılmaz egzoz kokuyor yalnız. Tam zamanda ev aslında. I've been in a couple of times. And it's not bad. The guy told me it's kind of tight on one side with jelly. I went out for a checkup. Plus air miles. Oh, if you buy at the show, you get 3 cents off.
I like that book. This one. Yeah, I love that. Good. Can you hold on to this? Two hands. Or they didn't take O kadar çok araba var ki hepsini gördükçe nutkum tutuldu. Konuşmayı unuttum ilk etapta ama şimdi bu araba özel bir araba, Mercedes'in ilk makam ve hız arabalarından biri. Döneminin V12'lerinden olması. I'm sorry. Oh, that's unfortunate. As I said, one guy did pay off of that. This is a reproduction. It's wonderful. It's all plastic. It's all reproduction. They're doing a beautiful job. Yeah. It's a gorgeous car. This guy looks good. 1936 Mercedes 540K Victoria arabasıymış. Yes, it does. Wow. Şeyi var, her şey çok orijinal. Bir tek şanzımanını değiştirmişler gördüğüm kadarıyla. Kaputun altından başka bir şey çıkabilir ama. Arabalar 50 yaş üstü klasikler arkadaşlar. Her sene toplanıp böyle bu klasikleri her 3 senede bir künyeleri yazıyor. Burada 1937 32 Ford, 1932 Ford, aynı Philips. Bütün arabaların hemen hemen hepsinin künyesi yazıyor. Sahipleri yazıyor. Arabaları görüyorsunuz. Çok güzeller. Look at this fading white, yellow, orange. That's awesome. Somebody did some good work there. Yeah. It's awesome work. That is awesome. Dayı diyor ki beyaz, sarı, kırmızı çok güzel bir geçiş yapmış. Efsane bir iş çıkartmış diyor boyacısı için. Buradaki herkes arabaları övüp onlardan haz alıyor. Arabalar da övülmeyecek gibi değil ki aşkım, baksana Allah'ını seversen. 1950'lere geri gittim, 1930'lara geri gittim. 1952 ve öncesine ait araçlar zaten. Kaç tane 1930 gördük. 1920 modeller falan da vardı galiba. Bakacağız. Gezdikçe şaşkınlıklar içinde. 1932 model Ford Roadster.
Kamera gimbal'daydı, ele geçtik çünkü gimbal birazcık istediğim performansı vermedi. Şimdi 1928 model Ford Roadster'ı görüyoruz arkadaşlar. Duncan BC arabası. Bu arabayı BC'de Duncan'da toplamışlar. Bunlardan çok var gençler, burada garajlarda çürüyen, garajlara atılmış çok araba var. Not for sale diyor, bak satılık değilim diyor. Güzel arabalar, çok güzeller. Çok orijinal değil mi?